Merhaba arkadaşlar, kara kalemde ikinci dersimiz. Geçen dersimizde izlediyseniz ışık gölgeyi, hacmi öğrendik, çizgileri öğrendik. Bir obje nasıl form vereceğimizi öğrendik. Bugün yine aynı şeyleri uygulayacağız ama objemiz farklı. Bir kuru soğan kullanacağız. Öncelikle kağıda nasıl yerleştireceğiz ve kuru soğanımızın boyunu, enini ölçeceğiz birlikte. Kalemimi kuru soğanımın yanına dik bir şekilde koyuyorum ve boyunu ölçüyorum. Boyu kalemin yarısı kadar. Yani bu kadar. Enini de tutuyorum. Neredeyse kalemim kadar eni de. Eline daha geniş olduğu için kağıdımı geniş bir şekilde tutuyorum. Yani yatay tutuyorum, dik tutmuyorum. Kuru soğanıma tekrar bakıyorum. Formuna bir bakalım. Bakın geometrik bir şekilde benzetecek olursak kuru soğanımız bir daireye benziyor. Orta kısmı bir daireyi andırıyor. Bu bize kolaylık sağlayacak çizerken. Daha sonra eklemeler yapacağız. Uç kısımlarını ekleyeceğiz. Önce isterseniz çizerek birlikte görelim. Kalemimi nasıl yumuşak tutuyordum? Geçen dersimizden de hatırlarsanız. Evet. Dairemi önce çiziyorum. Daha sonra soğanıma şekil vermeye devam edeceğim. Ne yapıyorduk? Bu bol çizgiler kullanıyorduk. Biz bunları araştırma çizgisi diyorduk. Onu öğrenmiştik zaten. Yumuşak, hafif çizgilerdi bunlar. Soğanımın uç kısımlarına bakalım. Her iki uç kısmına. Altta kalan kısmı sivri ve aşağı doğru. Diğer kısmı da ters yönde, biraz daha yukarıda kalacak. Hafif çıkıntılı. Evet, şeklini biraz oluşturduktan sonra ayrıntıya geçebiliriz artık. Bir de ışık gölgeyi unutmayalım. Nereler koyu, nereler açık, onları inceleyelim isterseniz. Işığı sol taraftan alıyorum. Sol elimin olduğu kısımdan, yani buralardan alıyorum. Sağ taraf daha koyu gölge olduğu için daha sık çizgiler, daha kalın çizgiler kullanacağım gölgeyi oluşturmak için. Alt taraflarda hafif koyu, sağ ve alt kısımlarda yoğunlukta gölgeyi kullanacağım. Sol tarafta ışığı kullanacağız. Nasıl? Işık için ince, hafif çizgiler, gölge için kalın ve koyu çizgiler kullanacağız. Sık çizgiler kullanacağız. Evet, başlayalım artık. Soğanım yuvarlak olduğu için yoğunlukta yuvarlak çizgiler kullanıyorum. Ara ara tarama çizgileri de kullanacağım. Çapraz, yatay, dikey ama daha çok yuvarlak çizgiler kullanacağım. Çünkü soğanımın formu da yuvarlak olduğu için.
ne diye soracak olursanız soğanımızın üzerindeki çizgileri de yapıyoruz. Evet, soğanımın çizgilerini de forma uygun olarak çiziyorum. Çizgileri bitirdikten sonra soğanın diğer ucundaki püsküllere geçeceğim. Soğanımızın kendi üzerindeki gölgesini, ışık ve gölgesini bitirdikten sonra, formunu verdikten sonra dilerseniz bir de alt kısmında olan, zeminde oluşan hafif gölgeyi yapalım birlikte. Hafif gölgesini de çiziyorum. Çok az görünüyor zaten. Evet, soğanımızı artık bitiriyoruz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.